Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde patlıcan moru ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimi de gösteriyorum. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum dikişsiz modelim. Tabanımız bu şekilde. Topuk kısmı böyle. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu kenardan başlıyoruz. Üst bölümünü ve bileği yaptıktan sonra taban ve arkasını örerek patiği bitiriyoruz. Hemen patiğimize başlayalım. Krem ipim ile başlıyorum. Hanımlar, ben 95 ilmek olarak patiğime başlıyorum. Şöyle krem ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. 95 ilmek atıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi atacağız. 4, 5, 6, 95 ilmeğimizi atalım, gelelim. Evet, 95 ilmeğimi attım, geldim hanımlar, geri dönüyorum. Bu aşamada haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu aşamada ilk kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa, yani düz örelim, gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde hanımlar, baktığımızda şurada bir diş haroşamız oluştu. Burada 2 diş haroşa olduktan sonra model kurulumuna başlayacağız. Yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğinden sonra ön yüzde sırasıyla ilmeklerimi sıra sonuna kadar yine düz olarak öreceğim. Ardından arka yüzde yine düz olarak öreceğim. Böylece burada 2 diş haroşamız olacak. Ön yüzde ve arka yüzde yine ilmekleri düz örelim, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri ördüm. Bakın arka yüzde şöyle yapacağım. İpimi şöyle aradan alarak sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağım. Şöyle mor ipimi de getirdim. Model kurulumunu yapacağız hanımlar. Krem ipimiz bekliyor. Mor ipimizle modelimizi yapacağız. Şöyle krem bekliyor. Renk geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örerek başladım. Şöyle hemen ikinci ilmeğimi de örüyorum. İlk 2 ilmeği ördükten sonra burada sökülüp açılma olmasın diye ipimin ucunu şöyle düğümlüyorum. Evet hanımlar, ilk 2 ilmeği ördük. Şimdi buraya bir ilmek örmeden alıyorum. Kremi örmeden aldım. Hemen sıradaki ilmeği hanımlar, bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkacak şekilde örüyorum. Bakın, ilmeğimi ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı ilmeğin içinden 3. ilmeği çıkarıyorum. Böylece bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış olduk. Sıradaki bir kremi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkacak şekilde örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Yeniden bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bakın, ilmeği ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Ardından yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Sırasıyla modelimizi bu şekilde yapıyoruz. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Ön yüzde ve arka yüzde model kurulumunu yapıyoruz. Bakın, bir krem örmeden aldım. Sıradaki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Model kurulumu bu şekilde yapılıyor hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim, gelelim. Evet, son 3 ilmek kalana kadar ördüm hanımlar. En son model kurulumu yaptım. Bir krem örmeden alıyorum ve son 2 ilmeğimi mor ile ördüm. Modelin sonunu bu şekilde yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine model kurulumuna devam edeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Buradaki bir moru düz olarak ördüm. İpim karşıda. Bakın, karşıda. Kremi örmeden alıyorum. Ön yüzde bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birden toplayarak örüyorum. Yine bir kremi örmeden aldım. Bakın, ipimiz karşıda, karşı tarafta.
Bu 3 tane mor ilmeğin üçünü birden keserek örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. 3 mor ilmeğin üçünü bir örüyorum. Kremi örmeden alıyorum. 3 mor ilmeğin üçünü bir örüyorum. Bu şekilde modelin ikinci sırasını yapıyoruz hanımlar. Şöyle bakın 3 mor ilmeğin üçünü bir örüyorum. Kremi örmeden alıyorum. Bu şekilde. Yine kremi örmeden aldım. 3 morun üçünü birden örüyorum. Bakın şeklimiz şöyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Son 3 ilmek kaldı. Yine kremi örmeden alıyorum. Yanındaki bir moru ördüm. Ön yüzle renk geçişi yapacağım için moru arkaya doğru kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi krem ipimi alıyorum. Model aralarında krem ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örüyoruz. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi hanımlar ön yüzde sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Bakın hepsini örüyorum. Bu şekilde arka yüzde de ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra ilmeklerimi krem ipim ile ördüm. Şimdi tekrar mor ipimi alıyorum. İkinci modelimizi kuracağız. Renk geçişi olduğu için yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Yanına hemen ikinci ilmeğimi de ördüm. İlk modeli yaparken kenara 2 ilmek örüp bir krem örmeden almıştık. Şimdi 2 ilmek ördüm. Örmeden aldığımız kremlere model kurulumu yapacağız bu defa. Bakın 2 ilmekten sonra aşağıda örmeden aldığım krem ilmeğim vardı. Bu ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Model yaptığım ilmeğimi de bakın bir kremi örmeden alıyorum. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Model bu şekilde kaydırmalı kuruluyor. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Şöyle. İkinci modeli de böyle yapıyoruz. Yine sıra sonuna kadar modelimizi kuralım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar bakın modelimi yaptım. Kalan son 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum mor ipim ile. Şimdi geri döndük, arka yüzde modeli toplayacağız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra buradaki bir ilmeği düz ördüm. Yine 3 ilmeğin üçünü birden toplayarak örüyorum. İpim karşıda, bir krem örmeden alıyorum. 3 ilmeğin üçünü toplayarak örüyorum. Kremimi yine örmeden alıyorum. 3 ilmeğin üçünü toplayarak örüyorum. Kremi örmeden alıyorum. 3 ilmeğin üçünü topladım. Kremi örmeden aldım. Arka yüzde modeli bu şekilde yapıyoruz. Yine kremleri örmeden alıyoruz. 3 ilmeğin üçünü birden topluyoruz. Bu şekilde hanımlar. Bakın şöyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet, arka yüzde de ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyi bakın ikinci modelimizi de yaptık hanımlar. 2 model yapıldı. Şimdi yine model arasında krem ipimiz ile 2 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Her 2 sırada bir bu şekilde model kuruyoruz. Model aralarına da krem ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örüyoruz. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters ördükten sonra tekrar ön yüzde 3. modeli yapacağız. 3. modeli de yine mor ipimizle ilk modeli yaptığımız gibi yapacağız. Kenara 2 tane mor ördükten sonra bir krem örmeden alacağız. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağız. Bir krem örmeden alacağız. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağız. 3. model böyle yapılacak. Patiğimizin şu bölümüne zaten ben 4 tane model yaptım. 4. modeli de 2. modeliyle aynı şekilde yapıyoruz. Yani az önce yaptığımız gibi 2 tane mor ördükten sonra bir kremin içinden 1 ilmeğin içinden 3 ilmek mor çıkaracağız. Bir krem örmeden alacağız. Bu şekilde 4. modelimizde yapacağız. Dediğim gibi buraya 4 tane model yapacağız. Yine 4. modelden sonra da hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra ilmeklerimizi krem ipimiz ile örelim gelelim. Ardından buluşalım. Patiğimizin üst bölümüne birlikte geçelim. Evet hanımlar, patiğimin şu bölümüne bakın 4 tane model yaptım. 4. modelden sonra da krem ipim ile ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra ördüm. Şimdi bu aşamada patiğimizin tam bu orta bölümünü yapacağız. Şimdi
Sağ şişime örmeden 35 ilmeğimi ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35. 35 ilmek ayırdım. Şimdi krem ipimi hanımlar şurada bakın düğüm atacak kadar şu kadar bırakıyorum ve ucunu kestim. Sonrasında ipimizi buraya ekleyeceğiz. Örmeye devam edeceğiz. Mor ipimiz beklesin. 35 ilmek ayırdık. Şimdi patiğimizin şu orta bölümünü yapacağız. Orta bölümde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Öncelikle buraya şöyle ilmeklerimi örüyorum. Bakın 35 ilmek örmeden aldım. Ardından ipimi ekledim. Hemen ilk 2 ilmeği ördükten sonra ipimin ucunu burada kendine düğümlüyorum. 2 ilmek ördüm. Burada haroşa örgü uygulaması yapacağız. Sayarak gidiyorum. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek buraya haroşa yani düz ördüm. Şimdi orta kısımda üçlü bir kesim yapacağız. Bakın hanımlar şu orta bölümde. Orta bölümde şu 3 ilmeğin 3'ünü birden keserek öreceğim. Bakın 3 ilmeği aldım. 3'ünü birden keserek örüyorum. Şimdi bu 11 ilmek daha öreceğim. Kesimlerde başlayacak. İlk kesimi ön yüzde sağ tarafta, arka yüzde de şu sol tarafta yapacağız hanımlar. Üçlü kesimi yaptıktan sonra yine haroşalarımı örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Saydığımızda burada 34 ilmek kaldı. Çünkü birini burada kestik hanımlar. Şimdi geri dönüyorum kesimden sonra. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi yine haroşa öreceğim. 2. ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ilmeğimi normal düz haroşa ördüm. Sadece ortada kesim yaptığım bu üçlü ilmeği kesmiştim. Sadece bunu ters örüyorum. Şimdi yandaki 11 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada da 11. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Bakın 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. İlk sırada 11 ilmek örüp öyle kesim yapmıştık burada. Şimdi 10 ilmek öreceğim. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Tekrar ortada üçlü bir kesim yapacağım. Bakın şu 3 ilmeğin üçünü birden keserek ördüm. Tekrar 10 ilmek de bu tarafa öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmekte bakın yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra yine şöyle geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi haroşa ördüm. Kesim yaptığım ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Buraya da 9 öreceğim. 10. da kesimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10. ilmekte yanındakini de alıyorum. Keserek örüyorum. Geri döndük. Şimdi de 9 ilmek örüp ortada kesim yapacağız hanımlar. Her seferinde ilmek sayısı birer birer azalıyor. İpim karşıda ilk ilmeği aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortada şu üçlü ilmeğin üçünü birden keserek örüyorum. Üçlü kesimimi yaptım. Buraya da 9 ilmek öreceğim. Yani 8 öreceğim. 9. da kesimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Yine geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Bu kenardaki haroşa ilmeklerimi düz örüyorum. Kesim yaptığım ortadaki ilmeğimi ters ördüm. Buraya da yine 8 ilmek öreceğim. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. da hemen yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndük hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi de 8 ilmek örüp ortada üçlü kesimi yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortadaki şu 3 ilmeğin üçünü birden alıyorum. Şöyle üçünü keserek ördüm. Tekrardan buraya 7 ilmek öreceğim. 8. de kesimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmekte yandan da bir ilmek alıp kesiyorum. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. İpimiz hep karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu kenardaki 8 haroşamı düz örüyorum. Ortada kesim yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Şimdi buraya da 7 öreceğim. 8. de kesimimi yapacağım. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7. 8. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Hem ortada hem de yanlarda kesimi yapıyoruz hanımlar. Şimdi de 7 ilmek örüp ortada kesim yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortadaki 3 ilmeğin üçünü birden şöyle keserek ördüm. Şimdi buraya da 6 öreceğim. 7. de kesimi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şu 7. ilmekte yanındakini de alıyorum. Keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Buradaki 7 haroşamı yine düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi 6 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. 7. de yandan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Tekrar geri döndük hanımlar. Şimdi de 6 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapacağım. Şu ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6. Ortada yine üçlü kesimimi yapıyorum. Şimdi şuraya da 5 öreceğim. 6. da keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini kestim. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım. Kenardaki 6 haroşamı örüyorum. Ortadaki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi buraya da 5 öreceğim. 6. da keseceğim. 3, 4, 5. 6. ilmekte kesimimi yaptım. Geri dönüyorum. Şimdi de 5 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Şöyle üçünü birden kestim. Şimdi şuraya da 4 öreceğim. 5. de keseceğim. 1, 2, 3, 4. 5. ilmekte ben yanındakini de alıyorum. Keserek ördüm. Bu şekilde hanımlar patiğimizin üst bölümünü oluşturuyoruz. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlkini örmeden aldım. Yandaki 5 haroşamı ördükten sonra ortadakini ters örüyorum. Şuraya da 4 ilmek örüyorum. Ve 5. ilmekte kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Şimdi de 3 ilmek örüp üçlü kesim yapacağım. Şu kenarı ilk ilmeği aldım. 2, 3. Pardon 4 ilmek ördük. Kesimimizi yapacağız. Ortadaki 3 ilmeğin üçünü birden kesiyorum. Buraya da 1, 2, 3 ördüm. 4. de yanındakini de alıp birlikte keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar burada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4. haroşadan sonra ortadaki bir ilmeği ters ördüm. Tekrardan 1, 2, 3, 4. ilmekte yanındakini de alıyorum. Birlikte keserek ördüm. Tekrar geri döndüm. Şimdi de 3 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeği 1, 2, 3. Ortada 3 ilmeğin üçünü birden kesiyorum. Hemen şuraya da 1 ördüm, 2 ördüm. 3. de yandan da bir ilmek alıp kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2 ve 3. ilmeği ördüm. Ortaya bir tane ters örüyorum. Buraya da 2 ilmek örüyorum. 3. de kesimimi yaptım.
Geri dönüyoruz. Şimdi 2 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız ortada. İlkini aldım. İkinciyi örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğin üçünü birden kestim. Hemen şuraya da 1 ilmek ördüm. İkinci de yanındakini de alıp birlikte keserek ördüm. Tekrar geri döndük. Bakın ortadaki ilmek sayımız da azaldı. İlk ilmeğimi aldım. İkinciyi ördükten sonra ortada kesim yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Şuradaki birinci ilmeğimi ördüm. İkinciyi örerken kesimimi yaptım. Tekrar geri döndük. İlk ilmeğimi alıyorum hanımlar. Hemen ardından ortada üçlü bir kesimimi yine yapıyorum. Hemen yanındaki bir ilmeği örerken de yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Ortadakini ters örüyorum. Şuradaki yanındaki ilmeği örerken de hemen yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Ortada 3 ilmek kalana kadar kesimimizi böylece yaptık hanımlar. Bakın patiğimizin orta bölümünü şöyle oluşturduk. Bakın şeklimiz böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu aşamada yapacağımız işlem şu. Bu kenarlarda hanımlar, şuralarda da bu aşamada 24 ilmek. Burada 24 ilmek burada kaldı. 3 ilmek de ortada. 24 48 3 ilmek de burada. 51 ilmek oluyor patiğimizin boğaz bölümünde. Şimdi şunu 24 ilmeği tekrar sol şişime alacağım. Şöyle. Sırasıyla ilmekleri sol şişime alıyorum. Evet, ilmeklerin tamamını şöyle sol şişime aldım. Patiğimizin şu bölümüne de hanımlar bir tane daha şu mor modelden yapacağız. Bakın şu bölümde bir mor model daha var. Aynı modelden bir kere daha yapacağım. Şöyle mor ipimi alıyorum buradan. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de örüyorum. Bakın bir önceki modelde şuradaki öndeki ilmeğe model kurulumu yapmışız. Bu sırada buradaki kremi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğin içinden 3 ilmek çıkararak örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğin içinden 3 ilmek çıkararak örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Öndeki ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Bu şekilde aynı modeli yine kuruyoruz hanımlar. Ortadaki bu ilmekler dahil, hepsi dahil sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Bu aşamada hanımlar şu krem ipi de artık şuraya kadar ördükten sonra kesip düğümleyebiliriz. Krem ipimizi buradan keseceğiz. Modelimizi sıra sonuna kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar model kurulumunu yaptım. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde modelimizi topluyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir morumu düz ördüm. İpim karşıda, kremi örmeden alıyorum. Bu 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. Şöyle. Yine kremlerimizi örmeden alıyoruz. Bu 3 ilmeğin üçünü birden keserek örüyoruz. Kremimi örmeden alıyorum. Bu 3 mor ilmeğimin üçünü birden şöyle toplayarak örüyorum. Modelimizi yine aynı şekil yapıyoruz hanımlar. Bakın 3 mor ilmeğimin üçünü birden ördüm. Bir krem örmeden alıyorum. Model kurulumunu bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar modelimizi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde modelimi tamamladım geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık krem ipimiz ile devam edeceğiz. Şöyle krem ipimin ucunu tekrardan bakın yine kestiğim yere düğümleyeceğim. Hemen buraya düğümümü attım. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile düz olarak öreceğim hanımlar. Hemen şu ikinci ilmeğimi de ördükten sonra artık mor ipimi de kesiyorum. Çünkü mor ile işim kalmadı. Patiğimin devamında kremi kullanacağım. Hemen şuraya düğümledim ipimin ucunu. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizin tamamını hanımlar şu anda ön yüzde. Patiğimizin bilek bölümüne geçtik. Düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Artık patiğimizin bilek kısmında 2 düz 2 ters lastik yaptık. Onu arka yüzde uygulamaya başlayacağız. Bu aşamada hanımlar
Kenar ilmeğini aldıktan sonra hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Bir ters. Devamında 2 ilmek düz öreceğim. 2 ilmek ters. Lastik bölümünü bu şekilde yapacağız. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 düz. 2 ters. Bu şekilde 2 düz 2 ters sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 düz 2 ters lastik olacak şekilde ördüm arka yüzde. Şimdi ön yüzdeyiz. Arka yüzde böylece bir sıra lastik ördük. Ön yüzde lastiğimizde ikinci sıradayız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğinden sonra bakın burada 2 düzüm var. Düz örüyorum. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 tane ters. Ön yüzde lastiğimizde ikinci sıramız, ilmeklerimizi hem ön hem arka yüzde gördüğümüz gibi 2 düz 2 ters olacak şekilde örüyoruz. Şimdi bu ikinci sıramız, sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından arka yüzde de yine aynı işlemi yapacağız. 3 sıra olacak. Ön yüzde yine gördüğümüz gibi öreceğiz. 4 bu şekilde devam edeceğiz. Hanımlar, ben bu patiğimin şu bilek bölümüne, yani şuraya toplamda 11 sıra lastik ördüm. Dileyen bu lastiği daha da uzatabilir. Bot patik tarzında örmek isteyenler. Hani 11 değil de 15 sıra örer, 17 sıra örer. Ya da daha kısa yapmak isteyenler de 9 sıra, 7 sıra gibi örebilirler. Ama ben 11 sıra ördüm. Bu şekilde bana daha güzel hitap etti. Şimdi hanımlar, hep birlikte patiğimizin bu lastik bölümünü, boğaz bölümünü örelim gelelim. Ardından kesme işlemini yapacağız. Evet hanımlar, 11 sıradan oluşan lastiğimi ördüm ve geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Biraz esnek, gevşek bir kesim yapalım. Ayağımız rahat girsin patiğe diye. Hani çok sıkı bir kesim yapmayalım. Bu şekilde ilmekleri kesiyoruz. İkişer ikişer topluyorum. Şöyle. Bakın, gayet esnek, ayak rahat girer. Sıkı kesim yaparsak eğer ayağa zor girer patiğimiz. Buna dikkat edelim hanımlar. Bu şekilde kesimi yapacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Şu kenarımız sağlam olsun diye şöyle 2 tane de zincir atıyorum. Ve buradaki ipimi şöyle kesiyorum. Patiğimizin bu boğaz bölümünü bitirmiş olduk. Şimdi şu tabandan başlayarak hanımlar şu ilmekler çıkaracağız kenarlardan ve patiğimizin alt kısmını öreceğiz. Şu başlangıçta bir ipimiz kalmıştı. Krem ipimi buraya ekliyorum. Buraya şöyle düğümümü atıyorum. Bu şekilde. İlk başladığımız yerlerden yine ilmekler çıkaracağız. Yine aynı şişime çıkaracağım ilmeklerimi. Hemen ilk ilmeğimi şu kenara girerek çıkaracağım. Kenarımız biraz sık olduğu için şöyle bu aşamada tığımdan yardım alayım. İlk ilmeğimi şuradan şöyle çıkarıyorum. Şişime takıyorum. Sırasıyla hanımlar, başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmekler çıkaracağız. Şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü, 4, 5, 6. Bakın, başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. 7 ilmeğim oldu. 8, 9, 10. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Bu uçtan bu uca kadar hanımlar 95 ilmek çıkaracağım. Çünkü patiğimize 95 ilmek olarak başlamıştık. 95 ilmek başladığımız yerden 95 ilmek çıkaracağız. Şimdi şu diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar 95 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu aşamada kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla yine düz, yani haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi artık burundan başlayarak tabanımıza geçeceğiz. Öncelikle şişimizde 95 ilmeğimiz vardı. 9 ilmek buruna ayırıyoruz. Geriye 86 ilmek kalıyor. Hani 95 ilmekten 9 ilmek çıkarınca geriye
86 ilmek kalıyor. 86 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 43'er ilmek düşüyor. Şimdi tabanımızı yapabilmek için öncelikle şu ilk kenardaki toplam 43 ilmeğimizi yine haroşa öreceğiz. Bu şekilde kenar ilmeği ile birlikte toplam 43 ilmek, şu anda 6 ilmek olmuş. 43 ilmeğimizi kenarımıza örelim gelelim. Evet hanımlar, şu kenardaki 43 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için bir 9 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından şöyle geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar, saydığımızda şu kenarda da yine 43 ilmek kalıyor. Bu aşamada ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar geri dönüyorum. Burunu ayırdığımız 9 ilmek ile şuraya bir diş haroşa ördük. Bu tabanda hanımlar toplam 15 ilmek olana kadar her sırada bakın yanlardan şöyle birer birer ilmek alacağız. Ortaya ekleyeceğiz. Şöyle ipim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Hemen yandan bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 10 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yandan alarak örüyorum. Ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de şu kenardan alarak ördüm. Ortada 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de şu kenardan alarak ördüm. 13. Ortada 15 olana kadar yine devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir ilmek de kenardan alarak örüyorum. 14. Geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine 14 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir ilmek de kenardan alarak örüyorum. 15. Tabanımızda 15 ilmek oldu. Artık kesimler başlayacak. Tabanımız 15 ilmek olarak örülecek. Yapacağımız işlem şu. Tabanda 15 ilmeğimiz vardı. 14'ünü öreceğiz. 15. de kesimi yapacağız. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'ü ördüm. 15. de yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 14 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. de kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu şekilde hanımlar, taban 15 ilmek ile böyle örülecek. Her seferinde ilmekleri saymaya gerek yok. Şöyle ayırdığımız anda taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Bakın boşluk var. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Şu sonuncu ilmekte kesimi yapacağız. Şimdi saymadan gideceğim. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi saymadan örüyorum. Tabanda son bir ilmek kalana kadar. Bakın son bir ilmek. Bunu örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Şöyle ayırdığımız anda bakın taban ile kenar arasında şöyle yine boşluk bir görüntü var. Yine saymadan öreceğim. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar. Bu şekilde. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yanındakini de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. 15 ilmek olarak taban bu şekilde örülecek hanımlar.
Biz bu kesme işlemine şu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda yanlardaki ilmekler bitecek. Sadece şişimizde tabanda kullandığımız bu 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm ve geldim. Şişimde sadece 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmekle patiğimizin şu arka bölümünü öreceğim. Öncelikle yapacağımız işlem şu. Yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Yani 13 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Böylece 14 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar hemen bakın kenar ilmek yerleri var buralarda. Bakın şurada ilk kenar ilmek yeri. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ilmeklerimi. Burada da son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu kenardan ilmek çıkartmak için geri döneceğim. Ön yüzde çıkaracağım. Çünkü öyle daha çok kolayıma gidiyor. Geri döndüm hanımlar. Şimdi şurada da hemen bakın ilk kenar ilmek yerim şurada. Yine ilmeğin 2 kanadına birden girerek buradan da ilmek çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi yine öreceğim. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini keserek ördüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. Yani son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerim bakın şurası. Buraya girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Yine 15 ilmek oldu. Patiğimizin arkası böyle örülecek hanımlar. Bakın şu bilek bölümünde 2 düz 2 ters lastik bölümü var. Buraya gelene kadar haroşa örgü olarak öreceğiz hanımlar bakın. Haroşa öreceğiz. Bu lastik bölümlerinde de model bütünlüğü sağlansın diye yine 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız şu bölümde. Şimdi bu lastik bölüme gelene kadar patiğimizin arka bölümünü haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın şu lastik bölümüne gelene kadar ilmeklerimi arka bölümde haroşa olarak ördüm. Bu lastik bölümünde hanımlar bakın ön yüzde ilmeklerin tamamını ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Yanına 2 ters öreceğim. 2 düz. 2 ilmek ters öreceğim. 2 düz. 2 ters, 2 düz öreceğim. Şu bir, ikinci düz örerken hanımlar yine bakın son 2 ilmeği keserek örüyorum. Düzden keserek ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Burada da yine şu kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın 2 ters, şurada 2 düz ilmeğim var, düz örüyorum. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Ve burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. 2 ters 2 düz lastik bölümü böyle yapılıyor. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yanında bir düzüm var, düz ördüm. 2 ters 2 düz. Son 2 ilmek kalana kadar 2 ters 2 düz örüyorum. 2 ters 2 düz öreceğim. Bir. İkincisinde yine öndeki 2 ilmeği kestim. Geri dönüyorum. Şu an ön yüzdeyim ve yine bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin bu bölümü lastik olarak bu şekilde örülecek. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin bu lastik bölümünü de tamamlayalım gelelim. Evet, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin şu arka bölümünü de tamamladım. Geldim. Şimdi ilmeklerimizi artık kesiyoruz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Şöyle şurada ipimizin ucu vardı. Onu da gizleyerek götürelim. Bu şekilde patiğimizi
tamamladık. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Biraz esnek olsun. Hani dediğim gibi burası bilek bölümü. Ayağımız rahat girsin. Böyle ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Şu kenarımızda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı şöyle düzlüyorum. Bakın. Şöyle düzledim. 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Böyle. Şimdi hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Patiğimize bir bütün olarak bakalım birlikte. Şöyle düğümleyerek, sıkılayarak ipimin ucunu arka ilmek aralarına girerek şöyle güzelce gizliyorum. Evet. Patiğimizi tamamladık. Bu şekilde. Görüntü itibariyle hanımlar şöyle bakın göstereyim. Patiğimiz böyle. Haroşa örgü olduğu için bakın esnekliği gayet iyi. Ayağı saran bir model. Bu şekilde. Diğer tarafını da hemen göstereyim. Şekil bu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayağımızda da görelim. Çok şık, güzel, zarif bir patik oldu. Ben çok severek yaptım. Çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Bakın esneklik payı da gayet güzel gördüğünüz gibi. Şöyle ayağı saran hoş bir model oldu. Tabanımız, patiğimizin arka bölümü, ön bölümü, kenarları. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.